binlerce yıl önce. Bozkır'ın sonsuz rüzgarlarıyla yoğrulmuş atların nal sesleriyle yankılanan bir halk, göz alabildiğine uzanan stepler, gökyüzünün altında şekillenen bir kader. İşte Orta Asya ve burada Gök cevap Türkler vermiyor. doğdu. Ateş ölüyor. Türkler Kurt dişi. yalnızca bir kavim değil, bir efsaneydi. Ben gideceğim. Çin kayıtlarında Türk adı ilk kez Omamandö Hernö 300'lerde geçer. Demir ustalığını, ata binme sanatını, göç kültürünü ilk benimseyenlerdendi. Ancak asıl soru şudur. Onlar Atların kimdi? nal sesleriyle Ve daha da yankılanan önemlisi, bir halk. inandıkları değerler onları nereye sürükleyecekti? Gökyüzünün altında şekillenen bir kader. İşte Orta Asya. Ve burada Türkler doğu. 7. yüzyılın ortaları, Arap Yarımadası'nda bir inanç hızla yayılıyor. İslam, köklü imparatorluklarla çevrili, çöl sıcağı kadar inançlı bir halk yükseliyor. Ve bu inanç bir gün Hiç uğruna öleceksin. Türklerin de kapısını çalacak. Peki Türkler ne Onlarla zaman nasıl savaşarız? Müslüman oldu? Bu Çok az sorunun kişiyiz. yanıtı bizi büyük bir 7. dönemeçte yüzyıl. bekliyordu. Arabistan'da bir inanç Türkler yayılıyor. Müslümanlığı İslam, kademeli olarak çöl benimsedi. sıcağı kadar sadık bir İlk köklü halk temaslar yükseliyor. 8. yüzyılda, Çöl fareleri. 740'lı yıllarda Talas Altın için Meydan savaşırlar. Muharebesi'nde Onun Araplarla için de karşı ölecekler. karşıya geldiler. Ve işte o an Biz yağmacı değiliz. tarihin akışı değişti. Türkler Biz Allah'ın İslam'la kelamını tanıştı. taşıyoruz. Ordularınız, sayılarınız, rotalarınız. Konuş. Halkım kılıçla yaşar. Güçle. Sen neyle yaşıyorsun? Türk boyları çölün kıyısından dağların doruklarına, nehirlerin ötesine kadar yayıldı. Orta Asya'dan Sakarya'ya, Gururumuz Orta Asya'dan mızraklarına yol Bağdat'a göstermedi. sadece yer değiştirmediler. Zayıflığımız göster. Yeryüzünü yeniden şekillendirdiler. Orta Asya Hazar Denizi çevresi, İran platosu, Mezopotamya Anadolu. Bu topraklarda dostlar ve düşmanlar, müttefikler ve rakipler, kaderin çizgisi gibi iç içe geçti. Tarih bir arenadır ve burada herkes ya dosttu, ya düşman, ya da her ikisi. Bizim tarihimizde saf dost ve saf düşman yoktur. Sadece anlaşmalar, ihanetler, stratejiler vardır. Bizans, Sasani İmparatorluğu, Arap halifelikleri, her biri bir gölge gibi Türklerin kaderini ateşe tutuyordu. Bazen düşman dost gibi görünür, bazen dost en büyük tehdit olur. Tarih bir arenadır. Ve burada herkes bir dosttu. Bir kan bağı. Çöl gölgesiyle yüzleşmek için. Bir kardeşlik bağı. İmparatorluk yanınızda duruyor. Asla dostumuz olmadılar. Her şey bir yalandı. Ya da bir düşman. Ya da her ikisiydiler. Nasır hayatta kalacağız. Her gilge bir bak olduğunda tarihimizde. Saf dostlar yok. Saf dımanlar yok. Sadece anlaşmalar, ihanetler ve stratejiler. Onların ateşi şimdi bizim kaderimizi dövüyor. Her büyük halkın arkasında bir lider, bir ışık, bir gölge vardır. Önce atabeyler, sonra kağanlar ve nihayet İslam dünyasında yükselen Türk komutanlar. Onların adı yalnızca tarihte yazılı değildi. Onların adları ruhlarımızda yaşardı. Türk liderler sadece savaşmadı. Aynı zamanda kültürü, sanatı, bilimi ve devleti yoğurdu.
Halifelik, İslam'ın siyasi gölgesidir. Bu bir yardım değil, bu bir teklif. Halife senin gücünü görüyor. Seninle dost olmak istiyor. Halife bir el uzatıyor reis. Onu tut. Yoksa o el bir yumruğa dönüşür. Bitti. Dostluğunuzun karşılığı ödendi. Dostluk tek seferlik bir ödeme değildir, kalıcı bir bağdır. Bir halifelik devrildi. Bir diğeri yükseldi. Ve bu yükseliş Türklerin kaderini şekillendirdi. Abbasiler, Türklerle sadece müttefik değil, aynı zamanda bir kader ortaklığı kurdu. Bağdat sokaklarında yankılanan adımlar, askerlerin ezgileri cihat kulaklarda çınlarken, Türk komutanlar halifelerin yanında savaşırken bir medeniyet doğuyordu. İşte tam da bu noktada Türkler yalnızca savaşçı olmadı, aynı zamanda İslam dünyasının bel kemiği oldular. Ve bugün bizler bu büyük tarih mirasını incelerken sadece olayları değil, ruhları, nefesleri, çığlıkları duyacağız. Bu hikaye sadece toprakların el değiştirmesi değildir. Bir ümidin doğuşu, bir kaderin çarpıcı öyküsüdür. Tarih sadece geçmiş değildir. Tarih bugünü ve yarınıdır. Türklerin hikayesi bir milletin değil, bir dünyanın hikayesidir.